Herkese selamlar arkadaşlar. Binance Futures kullanım serisinin 4. videosu ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar Binance vadeli işlemleri çaprazda mı kullanmak gerek yoksa izolede mi kullanmak gerek? Bunları konuşacağız. Bu ikisinin farkını anlatacağım. Hangisi hangi durumda daha iyi? Bunları anlatacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Crypto kontu YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz fırsatları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Dostlarım biliyorsunuz yeni başlayanlara özel bir Futures eğitim serisi çekiyoruz. Futures'ı tek bir videoda anlatmak yerine 10 ayrı videoya ayırıyoruz ve her kavramı en ince detayına kadar anlatmaya çalışıyorum. Bu videoda izole ve çapraz kavramlarına bakacağız. Vadeli işlemleri yanlış kişilerden öğrenirseniz çok para kaybedebilirsiniz. O yüzden doğru bir eğitim almanız gerekiyor kaldıraçlı işlemlerle ilgili. Eğer etrafınızda da vadeli işlemleri merak eden biri varsa arkadaşlarınıza bu seriyi önerebilirsiniz. Şimdi ilk olarak şuna bakıyoruz. Benim toplam bakiyem şu an bu hesabımda 1004 dolar ve bunun 1000 doları vadeli işlemlerde yaklaşık 6 dolar ise spotta. İlk olarak şunu öğrenmemiz gerekiyor. Vadeli işlemlerde bütün paramı kaybetsem bile spot hesabımdaki paraya bir şey olmuyor. Ki şu anki hesabımda 6 dolar var. Veya vadeli işlemlerde borca girme diye bir şey yok. Şimdi bunları cebe attık. Bunları kabul ettik. Ve arkadaşlar Bitcoin USDT paritesini açtım. İlk olarak bir izole pozisyon açacağım. Margin modu kısmına geldim. İzoleye tıkladım. İzole adı üstünde. İzole anlamına geliyor ve her bir pozisyon sadece kendinden sorumlu. 10x kaldıraç kullandım arkadaşlar. Piyasa üzerinden yaklaşık olarak 250 dolarlık bir pozisyonumu açıyorum. Bakın pozisyonum direkt girdi. Benim vadeli işlemler cüzdanımda 1000 dolar vardı. Fakat ben şu an 250 dolarlık bir pozisyon açtım. Benim likidasyon seviyem 38.344 dolar. Ve ben sadece bu pozisyondaki 250 dolarlık marjinimi eritebilirim. Daha fazla bir zarar veremem. Ama lik seviyem daha yüksek duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir de çaprazda bir pozisyon açacağım. Sonra farkını anlatacağım size. Öncelikle pozisyonumu kapattım. Şimdi burada geldim. Bu sefer çapraz bir pozisyon açmak istiyorum. Tıkladım. Yine aynı maliyetli bir pozisyon açacağım. Pozisyonumu açtım. Bakın az önce 38.000 dolarlık bir likidasyon seviyem varken şu an 25.000 dolarlık bir likidasyon seviyem var. Yani çok daha aşağı düştü. Bu iyi bir şey değil mi? Şimdi ilk etapta öyle gözüküyor. Ama burada şöyle bir şey var. Eğer Bitcoin 25.951 dolara gelirse ben sadece bu 254 dolarlık marjinimi kaybetmiyorum. Ben sadece marjinimdeki bu pozisyonumdaki 254.54 dolarımı kaybetmiyorum. Aynı zamanda vadeli işlemlerde bakın mevcutta 739 dolar kullanılabilir param var. Onu da kaybediyorum. Yani aslında biraz daha profesyonel bir yöntem kalıyor çapraz. Ama eğer piyasaya yeni girdiyseniz izole sizin için daha güvenli. Peki hocam ben isolated'da likidasyon seviyemi nasıl düşürebilirim? Onu konuşalım. Pozisyonu tekrar kapatıyorum ve tekrar izoleye döndüm. Yine aynı maliyetli bir pozisyon açacağım. 254 dolarlık bir pozisyon açtım ve gördüğünüz gibi tekrardan 38.285 dolarlık bir likidasyon seviyem var. Ben bu lik seviyemi işler kötü giderse nasıl aşağı çekebilirim? Şu şekilde aşağı çekebilirim. Bakın emir türü var. Piyasa yerine limite geleceğim ve diyeceğim ki Bitcoin 39.000 dolara düşerse yaklaşık 250 dolarlık 240 dolarlık bir alım yapacağım. Bu muhtemelen ki hesap makinesinde bunu hesaplayabiliriz. Şu anlama geliyor. Benim şu an marjinim 250 dolar ya. Bitcoin 39.000 dolara geldiği zaman benim marjinim yaklaşık artık 500 dolar olacak. Çünkü bakın burada bir açık emrim var. O gerçekleşecek ve pozisyonuma eklenecek. Benim marjinim yaklaşık 500 dolar olacak ve likidasyon seviyem örnek veriyorum 35.000 dolar gibi bir seviyeye düşecek. Ben hesap makinesinden bir sonraki likidasyon seviyemi hesaplayabilirim ve şunu da yapabilirim. Diyelim ki 35.000 dolara düşüyor. Ben burada 35.500 dolardan tekrar bir alım emri koyabilirim. Bakın bir 250 dolarlık daha alım emri koydum. Açık emirlerime geldim. Kademeli olarak Bitcoin düşecekse kötü senaryoda ben burada alım emirlerimi girebilirim. Yani aslında likidasyon seviyemi tekrardan o şekilde aynı çaprazmış gibi 28.000 dolara düşürebilirim. Şimdi o zaman isolated'la çaprazın ana farkı şu arkadaşlar. Çaprazda benim vadeli işlemlerdeki bütün cüzdanımı marjinime ekleyebiliyor anlık olarak. Peki hangi durumda hangisini kullanmamız lazım? Bu arada şunu da söyleyeyim. Likidasyon seviyemizi çaprazda 0 dolara düşürme taktiği var. Bununla ilgili serinin ilerleyen aşamalarında bir video gelecek. Peki hocam isolated mi kullanmalıyım, çapraz mı kullanmalıyım? O zaman şuna karar vermeniz gerekiyor. Mesela ben şu an bir pozisyon açtım. 250 dolarlık bir izole pozisyon ve şunu dedim. Eğer bu pozisyon eriyebilir, patlarsa benim mevcudumda geri kalan 734 dolarıma zarar gelsin istemiyorsam isolated'da bu pozisyonumu koruyabilirim. Yani ben diyorum ki ben Bitcoin'i bütün varlığımla savunmayacağım. 38.000 dolara gelirse lik olmayı kabul ediyorum dedim. Isolated'in mantığı budur. Şimdi pozisyonumuzu kapatıp tekrar çapraza geçiyorum ve çaprazın mantığını bir daha konuşalım. Pozisyonumu çaprazdan açtım. Bunun anlamı ise şudur. Ben bu pozisyonu koruyacağım ve likidasyon seviyem şu an 25.787 dolar ve ben bütün paramı harcayabilirim bu
pozisyonumu korumak için ama bunu en verimli şekilde harcamak istiyorum. O zaman çapraz açabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum ve bunun anlamı şudur. Mesela diyelim ki işler çok ters gitti. Bitcoin 27 bin dolarlara çekildi. O zaman da şunu yapmam gerekiyor. Spot'tan vadeli cüzdanıma para aktarırım ve burada gördüğünüz likidasyon seviyesini daha da aşağı çekebilirim. Yani şu anlama geliyor. Ben pozisyonumdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim ve elimdeki varlığı en verimli bir şekilde kullanmak istiyorum. Riski alıyorum anlamına geliyor. Veya daha profesyonelseniz çaprazın şöyle bir anlamı var. Mesela ben Bitcoin'de zarardayım ama Ethereum'da da bir pozisyon açmışım. Açalım hatta orada da bir pozisyon açalım. Bakın orada da yaklaşık bir 250 dolarlık pozisyon açtım. Ben Bitcoin'de zarardayım ama Ethereum'da kârdayım. Ve Ethereum'daki kâr seviyem benim Bitcoin'deki likidasyon seviyemi aşağı çekebilir. Yani ileri düzey bir vadeli işlemler kullanabiliyorsanız elbette bu sefer çapraz kullanabilirsiniz. Ama bu seri izliyorsanız ve gerçekten piyasaya yeni girdiyseniz, kaldıraçlı işlemlere yeni girdiyseniz ki çok risklidir. O zaman isolated kullanmanız ve pozisyonları parça parça açmanız sizin için daha verimli. Bakın az önce 26 bin dolardaydı Bitcoin likidasyon seviyem. Fakat şu an Ethereum'da kâra geçtiğim için Bitcoin'deki likidasyon seviyem düşmeye başlıyor. Yani aynı anda 5 pozisyon açıp bir pozisyondan kâra geçip diğer pozisyonlardaki riskimi azaltabiliyorum. Çaprazın ana mantığı budur arkadaşlar. Ama son kez söylüyorum, yeni başlayanlar için isolated daha güvenli sayılabilir. Arkadaşlar şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i RT eden iki arkadaş bizden 300'er TL kazanıyorlar. Dostlarım ne yaptık? Vadeli işlemlerde hesap açtık, Futures'u aktif ettik ve quiz sorularını cevapladık. Futures'a para aktardık ve long short açmayı öğrendik. Bu videoda ise artık isolated ve cross farklarını öğrendik. Sizlerden ricamız bize destek olmak adına videoyu beğenebilirsiniz. Aynı zamanda aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sorun ki bu bize geri bildirim olsun ve sizlere daha iyi videolar çıksın. Aynı zamanda bu sorularınızı da yorumlarda yanıtlıyoruz. Bakın Ethereum'da giderek kâra geçtiğim için Bitcoin'deki likidasyon seviyemde giderek aşağı çekiliyor. Şu an 25.900'lerden 25.800'lere çekildi ve şu an iki pozisyonda da kârdayım. Bu sefer tam zıttı Bitcoin'deki kârımda Ethereum'a likidasyon seviyesini çekmek anlamında yardımcı oluyor. Umut ediyorum ki net bir şekilde anlaşıldı. Dediğim gibi vadeli işlemler önemli bir konu. Seriyi dikkatli bir şekilde bitirmenizi tavsiye ederim ben size. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.